ve İslam'ın ortaya çıkması, şimdi çok özet olarak, şuna dikkat alırsak bu soru yanıtlanacak. İslam'ın ortaya çıkmasıyla birlikte gördüğümüz şey, korkunç muazzam bir kültür patlaması. Kültür. Yani bilimler, felsefe, güzel sanatlar, onun dışında politik rasyonalizasyon ve İslamik din bir yüzyıl içinde o göçebe Arap, Bedevi Arap kültürünün yapamayacağı bir şeyi yaptı. Olanaklı değil. Şimdi böyle çok ilkel bir kültürün bir anda dünya tarihsel önem kazanmasını nasıl açıklayacağız? Türkler için de aynı şey geçerli. Türkler göçebe olarak geldiler Anadolu'ya ve yerleştiler. Bir süre sonra Osmanlı Devleti gelişmeye başladı. Bir süre sonra Osmanlı İmparatorluğu ortaya çıktı ve Türk göçebe kültürüyle açıklayamayacağımız bir kültür yükselmesi ortaya çıktı. Ve bir karakter değişimi de ortaya çıktı. Şimdi Araplar için de aynı şey geçerli. Araplar bir taraftan Hristiyan kültürle aşılandılar. O onlara nüfuz etmeye başladı Kur'an sayesinde. Bir taraftan Araplar başlangıçta şimdi bir kültür, bir ilke bilinçlere girdiği zaman hemen tam tüm inlemleriyle anlaşılmıyor. Klasik kültür ilkesi, İslamik dine girdiği zaman bu insanlar benim tahmin ettiğime göre, kendi şeyime göre, düşüncelerime göre muazzam bir heyecana kapıldılar. Çünkü ilk kez bilimle karşılaştılar, ilk kez felsefeyle karşılaştılar, ilk kez ussal bir kafa yapısıyla karşılaştılar. Kimde? Helenik felsefe, Aristoteles'te, Platon'da ve başkalarında. Ve Farabi bu konuda, Farabi'den önce El-Kindi var. El-Kindi daha erken ve bir bakıma Farabi'ye de tabii belli bir ölçüde yön vermiş ve yardımcı olmuş bir insan ya da bir kılavuzluk yapmış. Ama Farabi şeye giriyor, Aristoteles'in bilincine giriyor, Platon'un bilincine giriyor. Dolayısıyla artık Farabi şey değil, ne bir Arap, ne bir Türk, ne bir Pers, ne de köken olarak Türk Farabi. Ama okuduğu şey Yunanca, yazmak için kullandığı, konuşmak için kullandığı değil Arapça. Burada ulus, etnik kökenler şeyini kaybediyor, önemini kaybediyor. Yani, Türk dininden çıkmadı böyle bir şey. Sosyoekonomik olarak yani insanların kendini en geliştirdiği döneme denk geliyor biraz da. Yani bunların hepsinin sizin dediğiniz gibi kültür patlamasının olduğu dönem sosyoekonomik olarak onların en yüksek olduğu dönemlerden biri. O dönem 6. yüzyıl Roma İmparatorluğu batıda çökmüş. Doğuda Bizans, Doğu Roma İmparatorluğu var. İşte Hristiyanlık gelişmeye başlamış. Epeyce de ilerlemiş yani 600 yıllık bir Hristiyanlık tarihi var o dönemde. Ama ne Hristiyanlık ne de Roma İmparatorluğu bu değil. İslamik dinin patlamasına, uygarlık kültür patlamasına neden olan şey, Ulu Bey için de aynı şey geçerli. Ulu Bey, Ptolemy, Aristoteles gökbilimini kullanıyor. Yani bunlar bilimsel gelişim, sanatsal gelişim, felsefi gelişim hiçbir zaman sıfırdan başlamıyor. Eğer birikimi, o tarihsel sürecin birikimini iyi değerlendirebiliyorsa bireyler, o zaman o sürece kendilerini atabiliyorlar. Artık orada onların etnik kökenleri ya da o tikelliklerinin hiçbir önemi kalmıyor. Eğer tikellikleri varsa, her şey önemli. Yani kişisellikleri, kültürellikleri, tikellikleri varsa o yaptıkları işe zarar veriyor. Tikel bir felsefe, tikel bir sanat, tikel bir bilim, bunlar doğru kavramlar değil. Sanatta Hegel nerede? Burada da söylüyor. Tüzel felsefesini ya da tarih sanatçının kendi tikelliğini çekmesi gerekir. Kendini güzellik ideasına bırakması gerekir. Gerçek bir sanat yapıtı üretmek için. Felsefede de, bilimde de kendi tikelliğini yenebildiğin ölçüde yaparsın. Nesnel bilgiye ulaşabilirsin ve tikellik buralarda engel.